Dünyada pandemi halinde seyreden Covid-19 enfeksiyonunun tedavisiyle alakalı olarak hep yeni bilgilere ulaşmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir Fransız profesörün hastalar üzerinde yaptığı çalışma, hatta işte bir kombine tedavinin sonuçlarını paylaşmıştı. 6 hastada ikili bir ilaç vermişti. Hidroksiklorokin ve azitromisin ilaçlarını bir araya getirdi ve bu tedavi protokolünü 6 hastada uyguladı ve günün sonunda yaklaşık 6 günlük tedavide ise bu hastaların tamamen iyileştiği bulgusu dünya basında da yer almakla birlikte aynı zamanda da tıp literatüründe de yerini aldı. Ülkemizdeki tedavi protokolünde birinci aşama tedavide zaten bu ikili kombine ilacı uyguluyoruz. Daha ileriki basamaklarda farklı tedavilerde uygulanmakta. Ancak tedavinin sonucu adeta Amerika'da bile sürpriz oldu ve birçok merkezde belki de bir klinik araştırma adı altında bu iki ilacın koronavirüs tedavisinde kullanılamayacağını veya uzun vadede faydalarının olup olmadığı konusunda klinik araştırmalar başlatıldı. Bu araştırmayı yapan Profesör Doktor Mehmet Öz'le görüştü ve dedi ki ben ilerleyen günlerde daha geniş kapsamlı bir araştırma sunacağım. Bu araştırma hazırlandı. Artık bu hafta yayın aşamasına geldi. Sonuçlarını araştırmak için 3 soruyu aslında cevaplamak istediğini söylemişti Fransız profesör. Dedi ki birincisi bu ilaç tedavisi acaba güvenli miydi? İkincisi ise gerçekten viral yükü azaltıyor muydu? Üçüncüsü klinik olarak bu hastalar nasıl seyrediyordu? Şimdi güvenli olup olmadığı ile ilgili ilaç endüstrisinde yayınladığı bir araştırma oldu ve burada bu kombine tedavinin ek bir risk oluşturmayacağı gündeme getirilmişti. Yapılan bu araştırma sonucunda 80 kişi üzerindeki veriler değerlendirildi ve görüldü ki bu hastalarda ekstra bir komplikasyonla karşılaşılmadı. Tabii ki randomize bir çalışma yapılamıyor bu durumlarda. Çünkü hastaya ya tedavi vereceksiniz ya vermeyeceksiniz. Böyle bir şey almaktansa her hastanın tedavi olabilmesi için randomize bölünmüş çalışmalara gerek görülmedi ve bu araştırmada ise birinci sorunun cevabı elde edildi. Yani kısacası bu ikili tedavi güvenli miydi? Evet, güvenliydi. Peki ikincisi neydi? İkinci soru, viral yükte azalma var mı? Yani bu hastalar daha az enfeksiyöz, daha az hastalığı bulaştırıcı noktaya geliyorlar mıydı? Bununla ilgili yapılan araştırma ise 8. günde %93 oranında sürüntülerde virüsün kaybolduğu gösterildi. Hatta yapılan virüs kültürlerinde o virüsün kendini replike etme, genetik materyalini çoğaltma zemininde yapılan araştırmalarda çok daha iyi olduğu tespit edildi. Dolayısıyla viral yükte de gerçekten bir azalmaya yol açtığını buradan söyleyebiliyoruz bu tedavinin. Aynı zamanda üçüncü soru vardı. Klinik olarak bu hastaların sonuçları nasıldı acaba? Evet, bu 80 hasta üzerinde de bakıldığında sadece bir hastanın 83 yaşında ilerlemiş bir vakanın zaten hastaneye geldiğinde ileri evre bir vakanın hayatını kaybettiğini görüyoruz. 8 günlük bir dönem içerisinde ise 80 hastanın 65'inin servise veya eve taburcu olabildiğini sergiledi. Dolayısıyla bu araştırma ikili tedavinin başarılı olduğunu bizlere göstermiş oldu. Zaten ülkemizde de Sağlık Bakanlığı'nın birinci düzey bakımında, hatta ev tedavisinde bile yer alan bu ikili kombinasyonun hem güvenli hem de faydalı olduğunu söyleyebiliyoruz bu araştırmaya bakarak. Tabii ki daha geniş çaplı araştırmalar ilerleyen günlerde karşımıza çıkacaktır ve sonuçları bizler de sizlere bildirmeye devam edeceğiz. Bu bilgilendirmeleri takip etmek için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bildirimlerinizi açın lütfen. Yorumlarınızı bekliyoruz. Sağlıkla kalın.